Sevgili dostlar, öncelikle hoş geldiniz. Efendim ben Tugay. Bugün yepyeni bir mobil MMORPG oyunuyla beraberiz. Oyunumuzun ismi Sun Origin. Seninle birlikte bu oyuna bakacağız bugün. Oyundan biraz bahsetmek isterim. Fantastik bir dünyada geçen bu oyunda farklı sınıflar seçerek karakterimizi geliştirebiliyoruz. Aynı zamanda zindanlara girebiliyoruz ve güçlü bosslarla da savaşabiliyoruz ve diğer oyunculara karşı da PvP mücadelelerine de katılabiliyoruz. Oyunda 4 tane farklı sınıfımız bulunuyormuş. Berserk, Dragon Knight, Valkyrie ve Mage gibi farklı karakter sınıfları bulunuyormuş ve her birinin oynanışı tarzı tamamen birbirinden farklı diyebilirim. Ayrıca guild sistemleri, ekipman geliştirme, açık dünya görevleri ve dungeon içerikleri de oyunun en önemli parçalarından bir tanesiymiş. Oyunda otokombat sistemi bulunuyor. Oyunun arkasında Webzen Games var. 2 Mart 2026 tarihinde de güncellemesini almış şu anda. Early Access'te yani erken erişimde. Türkiye Google Play Store'lar üzerinden de indirebiliyorsunuz. Açıklamalar kısmında da bütün linklerini de bulabilirsiniz sevgili dostlar. İstersen bir language ekranına bakalım. Burada Türkçeyi göremiyorum şu anlık. Onun dışında başlayabiliriz. Server olarak EU seçtik sevgili dostum. Başlayalım istersen. Biraz da oyunda bakalım. Pay to win durumuna bakarız. Mağaza sistemine bakarız. Oynanışına bakarız. Bizi bunlar ilgilendiriyor. Yeni bir oyun. Yeni mobil oyunları açığız. Mobil MMORPG oyunlarını da benim kanalımda sevenler çok. Hadi bakalım başlayalım diyorum. Evet sevgili dostlar. Karakter seçme ekranımıza gelmiş bulunmaktayız. Müzikten ve oyun içerisinde kurtuluruz. Berserk, bahsettiğim gibi Dragon Knight, Valkyrie ve Elementalis. Bu da mage olarak geçiyor. Bence biz bilmiyorum dostum ama Berserk seçebiliriz ya da Valkyrie yapalım istersen. Stat bonusları STR Agility'ymiş. Berserk'te de büyük ihtimalle STR Agility olarak Vitality biraz daha altı. Dragon Knight'ta 5-5-5. Bence biz Valkyrie yapalım. Biraz daha Ranger tarzı sevdiğimiz için yani okçu tarzı. Next diyelim sevgili dostum. Buralardan ne yapabiliyoruz? Saçlarımızı ayarlayabiliyoruz. Tamamdır, bir bakalım ufak tefek. Çok fazla bir detaylı ekran yok sevgili dost. Şöyle bir tane olabilir şimdilik. Fazla önemli mi bizim için? Yo, skin kısmında ne varmış? Oo, böyle mi oluyormuş ondan sonra? Hak eksis yazdık, başlayalım. Sevgili dostlar, ara sahneleri geçelim. Beni biliyorsunuz. Evet, başladık. Şimdi o Türkleri görüyorum başlar başlamaz sevgili dostum. Buralarda hemen bir göreve otomatik gitme var. Otomatik oynama görüyorum. Settings ayarları, hemen müzikten kurtulalım. Bizim için müzikler şuradan hemen basic'te ne var buralarda? Screen shake kapalı olabilir. Sallantı istemeyiz. Onun dışında grafik quality'de high yapabiliriz. Buradan medium yapabiliriz frame rate'imizi de. Onun dışında başka bir ayara ihtiyacımız yok. Gidebiliriz sevgili dostum. Buralarda Türkleri de görebiliyorum. Level 28'de mesaj yazabiliyormuş. Bak sen bak sen bak sen. Bizim Türkler hemen girmiş, bir de level 28 olmuşlar. Mesaj yazıyorlar. Şöyle kaldırabilir miyiz? Devam. Bakalım oyunda mağaza sistemine de bakacağız. Şu anda itemlerimizi alıyoruz sevgili dostlar. Bir gidelim görev sistemine bakalım. Combat power kasıyoruz. Rating dediği yani. Hiç sevmediğim bir tarz ama grafiksel detaylar çok kötü. Sesleri bilemiyorum. Burası UI ekranımız, idare eder pozisyonda. Evet sevgili dostum, görevimizi tamamlamış bulunmaktayız. Diğer görevimize gidelim. Bir bakalım, sesler kötü geldi bana, bilmiyorum. Senin de fikirlerini almak isterim. Oto Combat oynasın mı? Bence şimdilik Oto Combat oynasın, yani biz bunu oynamayalım. Çünkü ciddi anlamda grafiksel detaylar da çok kötü. Harita açılıyor mu? Harita 12 levelde açılıyormuş. Karakter neden sürekli takılıyor onu da anlayamadım. Evet, sesler çok kötü. Hissiyat olarak da bence iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama biraz da market sistemini falan görelim istersen. Duruma göre bakalım, ne diyorsun? Yeni bir görevimiz açıldı, ona gidelim bakalım. Ondan sonrasına bakarız. Şu anda zaten 3 leveliz. Sol yukarıda görebiliyorsun. Dizayn anlamında da ya eski tarza yakın işlenmiş ama çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğim yani. Webzen Games bu sefer de başarılı olamamış ama şu anda Early Access'te itimini görmek lazım. Bu arada oyun içerisinde kristaller bulunuyor, petler bulunuyor, mountlar bulunuyor. Onların mağaza sistemi açılmadan göremeyiz. Çünkü itemlerinize yani böyle A, B, C, D, S seviyesinde özellik verebilen kristaller basabiliyorsunuz. Bununla da ilgili bilginiz olsun. Ama bir belirli forumlarda şöyle söylemişler. Bu oyunun pay to win seviyesinin orta düzeyde olduğundan bahsetmişler. Ve şöyle bir şeyden de bahsedebilirim sizler için. Yani item elde edebiliyor musunuz ama tabii ki de yine uzun süreli grind yapmanız gerekiyordur. Onun dışında neyi hissedersiniz? Ya tabii ki de parayı veren adam sizi döver sevgili dostlar, PvP'de haberiniz olsun yani. O konuyla ilgili yapacak bir şey yok. Bu tür oyunlarda, PvP olan oyunlarda denge çok önemlidir. Yani PvP'ye girip bakmak lazım. Dengesi ne kadar önemli. Skill'ler bölümü açıldı büyük ihtimalle. Tam tahmin ettiğimiz gibi yeni skillimiz geldi. Bu da alan skillidir büyük ihtimalle. Onun dışında devam edebiliriz. Senin de fikirlerini almak isterim. Yeni mobil oyunlara ise açığız sevgili dostum. Ama biraz daha efekt kalitesinin, grafiksel detaylarının, oynanışlarının, seslerinin
Early Access'e göre tabii ki de idare eder seviyede ama bu şekilde globale çıkarsa kesinlikle başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Onunla da ilgili firmanın da fikirleri olsun. Senin de fikirlerini almak isterim tabii ki de. Tabii şu anda karakterlerin bazıları kayarak gidiyor. Moblar da kayarak geliyor. Neden diye soracak olursan. Tabii şu an eksikleri var oyunun. Ondandır. Ondan kaynaklanıyordur. İleride bu düzeltilebilir mi? Tabii ki de düzeltilebilir sevgili dost. Onun dışında mağaza sistemini göremedik hala. Bekliyoruz. Level kaç olduk? 6 olduk. Marketimiz açıldı. Dur bakalım seninle markete bakalım. Markette ne satılıyor? Öncelikle pot al diyor bu görevimiz. Bunu bir yapalım istersen. Tamam potumuzu koyduk. Bunun dışında markete bir bakabilir miyiz abi? Neler satılıyor? Şimdi bunu 40.000 gold'a alabiliyormuşuz. Level up. Skill'lerimizi level up yapabiliyoruz öyle mi? Anladım. Guild mağazalarında da satılabiliyormuş. Başka neler satılıyor? Crafting sisteminden bahsediyor burada ama crafting sistemi oyun içerisinde var demektir bu da. Bu şekilde ekipmanlar çıkartabiliyorsunuz. Aynı zamanda başka yerlerden de elde edilebiliyormuş. Sevgili olsa bunları itemlerinizle basabiliyorsunuz. Kristaller var bu şekilde. Onun dışında farklı kristaller de var. Pet yumurtalarını görebiliyorsun burada. Bunlarla da pet alabiliyorsun. Başka neler var diye soracak olursanız mountlar var. Yine gördüğün gibi. Altında ne varmış? Kutular var. Kutulardan da neler çıkabiliyor diyecekse olursan craft malzemeleri galiba bunlar. Bilemiyorum. Upgrade materyal duruyor. Upgrade sistemi de var o zaman. Öyle bahsettiğine göre. Altında petleri görebiliyorsun. Onun dışında sevgili dostlarım bunlar petler. Petler bir özellik veriyor mudur bilemiyorum. Altında coinlerden bahsediyorsun sevgili dostlar. Reset pointlerden bahsediyor burada büyük bir ihtimalle. Evet bütün statlarını sıfırlayabileceğim bir scroll bu ondan bahsediyor. Buradan ne alabiliyorsunuz? Ekipman alabiliyorsunuz parayla. Legendary sevgili dostlar haberiniz olsun. Kutulardan ekipman çekebiliyorsunuz. Büyük bir ihtimalle bunlara artı basma sistemi var. Kristalleri göremedim. Sana göstermek isterdim ama şunlar mı? Şunların içerisinde. Ha burada. Bak bunlar da bak kritik damage falan veriyor. Bu kristalleri de itemlerinize basabiliyorsunuz. Mağaza sistemini yine klasik Webzone olduğu için kötü buldum sevgili dost. Yani ona yapacak bir şey yok. Bana göre pay to win midir? Evet pay to win'dir. Çünkü niye? Oyun içerisinde PvP sistemi var. Tabii şu anda göremedik PvP sistemini. Her yer kapalı. Market bile 12 levelde açılıyor. Ama yani bana soracak olursan fikirlerimi ve deneyimimi merak ediyorsan kötü. Yani ama Early Access'te tabii globale çıktığı halini de görmek lazım. Şimdi peşinde konuşmak istemem ama şu grafiksel detaylarla sen bunu uzun süre oynar mısın? Ya inan ki oynanmaz. Yani gördüğün gibi sesler falan çok kötü. Hatta miss atıyor şimdiden yani. 7 level olmasına rağmen bazılarını miss atmaya başladı. Yani ve karakter Ranger olmasına rağmen çok az vuruyor. Neden böyle az vurduğunu da anlayamadım yani. Stat puanları tabii ki de şu an veremedik. Niye veremediğimizi söyleyeyim sevgili dost. Çünkü şurada stat puanı verdiğimiz zaman mesela şey diyecektir bize. Evet 15 levelde açılıyor. Yeni bir skillimiz açıldı olsun. 3 skill olduk. Bir item daha almış olduk. Buradan biraz da oynayabiliriz diğer bölümler açılana kadar. Yeni silah aldık. 3 skill olduk. Biraz da oynarız. 10-11 dakika yapar bitiririz. Yani yeni mobil oyunları da açığız ama benim çok uzun süreli oynayabileceğim bir MMORPG değil. Dizayn anlamında bazı yerler göze hoş gelebiliyor. Onun dışında hiçbir şeyini beğenemedim. Mağaza sistemi de çok kalabalık. Yine itemlere kristal basabildiğimiz şeyleri biz bedava bir şekilde elde edebiliyorsak hay hay mesela bunu şeyde elde edebiliyorsunuz. Final Fantasy'den örnek vereyim. Kristallerin bütün her şeyini bedava elde edip o kristalleri de itemlerinize basabilirsiniz sevgili dostlar. Onunla ilgili bilginiz olsun. Statları geldi buraya. Verebiliyor muyum şu an? Ama 9 levelim. Veremem ki. Otomatik ver desem yine vermez. Ya verebiliyor muyum? Hayır. 15 levelde verebiliyorum bunu. Şu anda stat veremiyoruz. Buradan teleport olduk. Görevlerimiz var. Bunların üçünü kesecek miyiz? Tamamdır. Kessin abi. Ya çünkü ben şimdi bunu kendim oynasam inan elimle skill'lere bassam hiçbir şey de hissedemeyeceğim yani. Çünkü sesler bile çok kötü. Görmüyor musun? Çat çut ses çıkıyor abi. Ya bu sesleri yapan pop-up'lar geldi mesela. Bir dakika hemen bakalım istersen. Hemen veriyor. Oo bak DCB bahsettiğim gibi AS Critic Rate 8 basmışlar yani. Hazır sana veriyor yani. 2199'luk burada ekipman alıyorsun hemen. Ne kadardır? Bu ucuzdur. Daha ikide ne var? Ne veriyor? Kutu falan veriyor. Yine anahtarlar veriyor. Oo. Abi yani bu bilmiyorum. Bunları completed yaparsak veriyor muymuş? Ama bunu da alman lazım yine. Bu ne kadar mesela?
Ha, first dediği için minimum düzeyde yatırdığın zaman bunları alabiliyorsun. Öyle mi? Olabilir. Belki bu alınabilir. 3 günlük sana bir şeyler verdiği için sonrasında da bunları alabiliyorsun ya. Ufak tefek 1 dolar 2 dolar atılabilir ama ondan sonrası zorlar mı ilerisini görmek lazım. Şu görevi de yapalım, bence bitirelim. Benden bu kadar olur. Onun dışında senin fikirlerini almak isterim. Çok uzun sürede ben bu oyunu oynamam. Ya ben kendim oynamam abi. Bence burada da bitirebiliriz ya. Yeterli olur. Çünkü çok beğenemedim ya. Dizayn anlamında idare eder ama grafiksel detaylar ve oynanış anlamında, ses anlamında gerçekten çok kötü. Biraz eski tarzı yansıtıyor gibi ama inan ki kötü ya. Yani ben girdiğim dakika anlayabiliyorum artık oyunları yani. O kadar sayısız oyuna girdim ki mobilde yani 2014'ten beri. Benim fikirlerim bunlar. Bir sonraki mobil oyunlarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal efendim.